Sertleşme problemi. Sabah kalkıyoruz, sertleşme problemiyle uğraşıyoruz. Gece yatıyoruz, sertleşme problemiyle uğraşıyoruz. Bu bizim açımızdan. Sizin açınızdan sabah kalkıyorsunuz. Sabah ereksiyonu yok. Pipi sertleşme problemi yaşamış. Akşam başarısız bir cinsel ilişki. Evet, aslında her iki tarafı da çok fazla zamanını meşgul eden bir hastalık. Ama bunlara yakalanmamak için, en azından hala iyiyseniz, yakalanmamak için size 5 tane güzel egzersiz önereyim mi? Ya da 5 tane güzel madde önereyim mi? 1. Pelvik taban kuvveti. Pelvik tabanınız eğer yetersizse annenize bile sorabilirsiniz. Hemen anneni ara. Anne, ben ne zaman emeklemeye başladım? Anne, ben ne zaman yürümeye başladım? Eğer sen geç yürümeye başladıysan, geç emeklemeye başladıysan, 9-10 yaşına kadar primer enuresis nocturna dediğimiz gece altına kaçırma atakların varsa, senin ileride pelvik taban yetersizliğinden dolayı ereksiyon sorunu yaşayacağın, hatta bunun üzerine ejekülasyon, boşalma sorunlarını yaşayacağın aşikar. İşte çocukluğuna inelim dediğimiz nokta aslında gerçeklik payı çok olan bir durum. Küçükken emeklemenin bunda ne alakası var deme. Çünkü pelvik tabanı yetersiz olan çocuklar ya da zamanında çok fazla sporla haşır neşir olmamış, sokaklarda futbol oynamamış, koşmamış, etmemiş yeni nesil çocuklarda pelvik taban yetersizliği gerçekten ciddi bir sıkıntı. Bunlar erektil çağa geldiklerinde ya da cinsel ilişki yaşadıklarında pelvik taban yetersizliğinden dolayı ereksiyon bozukluğu yaşayabiliyorlar. Bunu unutmayalım. Hem bir ebeveyn olarak kendi çocuklarımıza, buna kız çocukları da dahil, çünkü onların da yine vajinal hassasiyetini ve vajina sağlığını korumada gerçekten çok önemli. Hele ki doğumdan sonraki süreçlerde pelvik tabanın önemini zaten hepimiz biliyoruz. Pelvik taban önemli. Eğer sende yoksa çocuğunu mutlaka korumalısın. Gelelim cinsel yolla bulaşan hastalık. Arkadaş, çok partneriniz varsa kesinlikle ve kesinlikle bu partnerlerden enfeksiyon kaparsınız. Yani bunu bir böyle çetele tutmak, bunu bir işte sanki büyük bir işmiş gibi anlatmak dünyanın en gerizekalı işi. Eskiden böyle benim çocukluğumda sorarlardı. Bugüne kadar cinsel ilişki yaşadın mı? Bugüne kadar işte kaç tane kızla öpüştün? Bugüne kadar kaç tane cinsel partnerin oldu? Arkadaşlar, sayı ne kadar yüksekse zaten ileride sizin cinsel yolda bulaşan hastalıkların vermiş olduğu aktif veya kronik rahatsızlıklardan dolayı zaten cezası o kadar büyük. Tabii ki tek eşlilik önemli. Tek eşlilikten önceki döneminiz kötü ya da iyi geçmiş olabilir ama mevcut düzeninizi korumanızda mutlaka tek eşliliği öneriyoruz. Her eşten ister istemez cinsel yolla bulaşan bir hastalık kapma ihtimali var. Hele ki günümüzde. Günümüz dünyasında bu daha fazla. Bunlar prostata, seminal veziküllere, üretraya ya da oradaki pelvik taban kaslarına kronik enflamasyonlarla götürdüğü, işte bu uğraştığımız kronik prostatit, kronik üretral sendrom, kronik epididimit ya da hepsine birden dediğimiz kronik pelvik ağrı sendromu sizin ereksiyon kalitenizi ciddi miktarda düşürebilir. Demek ki pelvik tabanı sağlığını düşünmekten sonra yapacağımız ikinci işte çok fazla partnerle cinsel ilişkiye girmemek. Bunu da sanki matah bir şeymiş gibi erkek ortamlarında anlatmamak. Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Bana da böyle 18-19 yaşında çocuklar geliyor, genç erişkinler geliyor. Abi ama ya benim bugüne kadarki cinsel hayatım çok iyiydi diyor. Hani dini, örfi, ahlaki taraflarını bir tarafa koydum. Fakat tıbbi olarak da zaten 18-19 yaşına kadar böyle bir cinsel geçmişin olmamalıydı. Esası bu. Bu Avrupa'yı toplumlarda da böyle, bizim gibi Doğu toplumlarında da bu böyle. Çünkü ilerideki hastalık insidansınızı çok arttıracak. Kadınlar hiç anlatmıyorum. Kadınlar için durum bir tık daha ciddi olabilir. Gelelim üçüncüsüne. Sert mastürbasyon. Ya şunu kuru yapmayın. Artık yapmayın ya. Dilimde tüy bitti ya. Sizin penise kuru ve sert mastürbasyon yapmanız sizi psikolojik açıdan gerçek bir cinsel ilişkiden soğutacak. Bunu anlamanız gerekiyor çünkü hiçbir gerçek cinsel ilişki mastürbasyonun yerini tutamaz. Bakınız, altın laf. Hiçbir
gerçek ilişki mastürbasyonun yerini tutamaz. Çünkü mastürbasyon bunların hepsinden daha fazla insanlarda orgazmik sonuç doğurabilir. Biz burada bunu kuru yapmaya devam edersek hem penisimizde aks bozuklukları hem de beslenme bozukluğu yapıyoruz. Bundan dolayı penisin cilt üzerindeki derisi zayıflıyor, beslenmesi bozuluyor, hissiyatı bozuluyor. Aynı zamanda kafayı da bozmuş oluyorsunuz. Gerçek cinsel ilişkiye geçtiğinizde istediğiniz tatmini alamıyormuşsunuz. Hani böyle çok bir şeyi gözünde büyütürsün sonrasında sahip olduğunda bu hiçbir şey değilmiş, ben niye bu kadar uğraşmışım dersin ya. İşte bunu abilerin, babaların, amcaların yaşadı, sen yaşama. Üçüncüsü de bu. Gelelim dördüncüsüne. Sakın cinsel isteğimi arttıracağım diye ya da cinsel gücümü arttıracağım, penisimi uzatacağım diye böyle penis pompalarıdır, penisin işte extender cihazlarıdır, ıvırlardır, zıvırlardır kullanma. Lütfen kullanma. Neden biliyor musun? Çünkü ergenlik çağından sonra penis büyümez. Yani sen böyle 21-22 yaşına geldikten sonra o penis bir daha büyümeyecek. İstiyorsan tır bağla çek. O penisi büyütemezsin. Ameliyat dışında büyütme imkanın yok. Corpus cavernosum dokusunu senin çekmen gerçek bir büyüme sağlamayacak. Aksine corpus cavernosum dokusunda yine aralarda fibrozis yaparak penisin ereksiyon kalitesinin azalmasına sebep olacak. Onun için vakum cihazlarıdır ya da extenderlardır. Bu tarz aletleri doktor tavsiyesi olmadan tedavi amaç dışı sakın böyle ihtiyaca binaen kendi kendine kullanma. Gelelim beşincisine. Beşincisini de çok yapıyorsunuz. Ben çok sinirleniyorum. Arkadaşlar aktarlardan ya da eczanelerden reçetesi satıldığı için o küçük mavi haplardan ya da sarı turuncu olanlar var ya onun kardeşi. Bir de onların şimdi dili altı olanları da çıktı. Bunları genç yaşlarda performansı arttırmak için kullandığınızı görüyorum. Sakın böyle bir hata yapmayın çünkü elimizde bu tarz moleküllerden çok az var. Yüksek ihtimalle önümüzdeki 100 yıl boyunca yeni bir molekül eklenmeyecek. Reklam olmayacak. İlaç mühtahzar ismi vermiyorum. Muhteviyat ismi veriyorum. Tadalafil var, sildenafil var, vardanafil var. Bunun dışında elimizde başka da çok fazla anlamlı ilaç yok. Kalkıp da bu ilaçları gerek aktarlardan bir şeylerin içine, epimedyumlu macunların içine karıştırılmış haliyle, siz zannediyor musunuz ki aktardan aldığınız o tozun içerisinde bu küçük mavi ilaçlar ya da küçük pembe sarı ilaçlar yok? Onlar var. Alıp onu maden teknik araştırmaya gönderseniz zaten onların olduğunu anlayacaksınız. Ben mesleğin ilk yıllarında çok uğraştım ama ondan sonra bezdim. Bunu artık herhalde daha büyük mercilerin yapması lazım, denetimi. Bunları alıp kullanmanız o ilaca vücudunuzun tolerans geliştirmesi anlamına geliyor. Bana 40'ınızda, 50'nizde, 60'ınızda yani gerçekten bu ilacı kullanmanız gereken zamanda geldiğimizde sizin yarar görmeyeceğiniz anlamına geliyor. Bir de bunu da geçelim. Psikolojik ilaç bağımlılığı da yapıyor. Sen onu içtiğinde ciddi bir performans sağladığını zannediyorsun. Sonrasında onu içmeyince bir performans anksiyetesi oluşuyor. Arka planda ilacımı almadım ya, acaba ciddi bir performans eksikliğim olacak mı diye kendine bir de psikolojik bir hastalık daha yüklemiş oluyorsun. Bu kadar penisle oynamayın arkadaşlar. Ya olanla yetilin, aklınızda soru işareti varsa mutlaka ve mutlaka bunu bir doktorunuza gösterin. Hadi sağlıcakla. Bu 5'ini iyi yapın.